Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Gene veri yoğun bir haftaya giriyoruz. Öncelikle Salı günü Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Arkasından Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Sonrasında ECB'nin faiz kararı ve Avrupa'nın enflasyon verisini takip edeceğiz. Salı günü gelecek olan enflasyon verisine göre aslında bir miktar piyasalar netleşmiş olabilir. Fakat tabii Salı günü gelecek olan enflasyon verisi beklenenin üstünde veya altında olması aslında piyasayı daha da netleştirecektir. Faiz kararlarında da sonrasında gelecek olan açıklamalar çok önemli olacak. O saatlerde piyasalarda aşırılıklar, oynaklıklar olabilir. Bu nedenle o saatlerde trade işlemlerinizin stop seviyelerinde ayarlamalar yapmamız gerektiğini unutmayalım. Ve her gün olduğu gibi bugün de gene gün içi takip edeceğimiz destek direnç bölgelerimizi bir belirleyelim. Öncelikle gümüşle başlamak istiyorum. Gümüşte bir önceki tepe bölgemiz 23.52-23.36 önemli olacak demiştik. Bu bölgenin üstünde hareketler görsek de kalıcı olamadık. Tekrar geri dönmüş durumda şu an 23.36'nın altına. Burada şu an için şu son yükselişle birlikte bir çift tepe olma ihtimali var. Dolayısıyla bu veri haftasında 23.52 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bu çok önemli olacak. Aksi takdirde bu çift tepe riski çalışacak olursa şu yükseklik kadar bir düşüş gelebilir 22 doların altında. Bu da her ne kadar şu an çok uzak gözükse de 22 dolar altındaki kapanışlar yaklaşık 1,5 dolarlık daha düşüş getirebilir. Bu da 20.50'lere kadar düşüşlerin derinleşme ihtimali olabileceğini bize gösteriyor. Aşağıda 22 dolar kırılmadığı sürece de şuradaki bu yatay bandı takip edeceğiz. 23.52 üstünde kalıcı olduğunda, hatta şu bir önceki tepe bölgemiz 23.68 geçildiği takdirde de yükselişlerin devamını takip edeceğiz. Burada trade işlemleriniz için aşağıda şu son dibin altını 22.96 altında stop seviyeleri belirleyebilirsiniz. Ancak tabi bakın, aynı zamanda şurada bir direnç bölgemiz vardı. Bunu da takip edebiliriz. 22.79. 23.10 üstüne attığı takdirde tekrar alıcı olmak şartıyla 22.80 altında diyelim, 22.80 altında stop olunabilir bu bölgede. Çünkü dediğim gibi burada bir çift tepe ihtimali var. Bu çalışacak olursa, 22 dolar altına inecek olursa çok sert satışların geldiği bir süreç takip edebiliriz. Yukarıda da 23.52 kırılacak olursa bakın şu yatay bandın yüksekliği kadar gene bir yükseliş gelir. Bu da takribi olarak yukarıda 25.11, 25.10'lara doğru yükselişlerin geldiği bir süreci de gösterebilir. Dolayısıyla yukarıda 23.52 üstünde kalıcı mı oluyoruz, yoksa 22 altına inip düşüşler mi tetikleniyor? Bunu takip ettiğimiz bir süreç olacak. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında da bir önceki tepe bölgemize geldik fakat bunun üstünde hareketler göremedik. Ons altın biraz daha zayıf kaldı bu süreçte. 1810-1804 direncini çalıştırdı ve buradan satışlar takip ediyoruz. Burada da stop olarak kullanabileceğimiz seviyeler 1781 veya risk algınıza göre 1776 kullanılabilir. Bu seviyelerin altında stop olunarak bu süreç takip edilebilir. Burada da kritik gördüğüm seviye 1763-1759 bölgesi. 1759 altında kapanışlar tekrar altın ve gümüşte satışların sertleştiği, derinleştiği bir süreci bize gösterir. Yukarıda da 1810'un kırılması gene şu yükseklik kadar bir yükselişi tetikleyebilir. 1810 1765 bölgesinin şu yüksekliği kadar bir yükselişle yukarıda 1854'e hedeflediğimiz bir yükseliş sürecine de girebiliriz. Kısacası yukarıda 1810'u kırıp yükselişlere mi başlıyoruz, yoksa aşağıda 1759'u kırıp düşüşlere mi geçiyoruz? Bu hafta gelecek verilerle altında da bu tarz bir netleşme olacaktır. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda şu an için pozitif görüntü mevcut. 77-31-76-85 desteğinin kırıldığını ve şu an için bakın direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Fakat aşağıda geçmişten gelen destek bölgemiz 75-74 var. 75-74 altı kapanışlar olmadığı takdirde burada da gene şu düşüş bir aşırılık olarak kalabilir.
O nedenle şu son satışların başladığı bölge direnç olarak bizim için önemli olacak. Şöyle gösterelim onu da. 78, 77, 79, 78 üstündeki hareketler tekrar altın ve gümüşte satışların bir miktar derinleştiği süreci bize gösterir. Buradan platine geçelim. Platinde son analizimizde yukarıda 1016-1012 direnç bölgemizden, aşağıda da 995-991 destek bölgemizden bahsetmiştik. Direnç bölgesini kırdıktan sonra bakın şurada bir direnç, daha öncesinde de destek olarak çalışan bölgeyi tekrar direnç olarak çalıştırdı. 1029-1024 bölgesi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 1029 üstüne atacak mı? Bunu takip edeceğiz. Aşağıda da önemli gördüğüm şu son yükselişin başladığı destek bölgesi 980-975 bölgesi var. Kısacası 975 altında kapanışlar, satışların derinleştiği, yukarıda 1029 üstünde de kalıcı olduğu takdirde yükselişlerin devam ettiği bir süreci takip ederiz. Buradan paladyuma geçelim. Paladyumda hatırlarsanız şurada bir fincan kulp formasyonu oluşabilir demiştik. Bunun da yukarıda ilk hedefi olarak 1971'i takip edecektik. Yukarıda direnç olarak takip ettiğimiz 1946 kırıldı fakat bunun üstünde kalıcı olamayıp tekrar satışlar takip ediyoruz. Bu satışların 1925 altına inmesi tekrar 1893-1875 destek bölgesini gündeme getirecektir. Aksi takdirde burada yükselişlerin devamını takip edeceğiz. Burada esas kritik, önemli olacak aslında bölgemiz. Şu bakın uzun zamandır destek olarak çalışan bir alan. Bunun altında her ne kadar ihlaller gelmiş olsa da Ekim ayının sonundan bu yana destek olarak da çalışmış güçlü bir bölge 1844-1816. Yukarıda da gene takip etmemiz gereken şu düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendinin de kırıldığını söyleyebilmemiz için geçilmesi gereken bölge 1985. 1985 üstü kapanışlar düşüşün bittiğini ve yükselişlerin başlamış olabileceğini bize gösterecek. Aşağıda da 1816'nın kırılmasıyla satışların gene derinleşeceği bir süreci takip ederiz. Gün içi takip edeceğimiz destek bölgesi ise 1893-1875 olacak. Buradan şimdi hızlıca bir gramlara geçelim. Gram altında yukarıda 1058 üstünde kaldığımız sürece problem yok. 1084'ün geçilmesi gerekiyor. Şu yatay hareketin üçgen formasyonunun hedefi 1147'den geçiyor. 1058 altına gelmediği sürece 1147'ye doğru bir hareket takip edeceğimizi düşünüyorum. Buradan gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte de hedefimiz 17 lira olacak. Ancak bunun için aşağıda 12.66-12.35 desteğinin çalıştığını görmemiz gerekecek. Evet, her iki yöne de risklerin yüksek olduğu bir haftaya giriyoruz. Veriler geldikçe doğru stop stratejileriyle bu süreçte işlemlerimize yön verebiliriz. Ancak lütfen stopların çok önemli olduğunu unutmayalım. Özellikle bu gibi günlerde çok ters hareketler yaşanabilir. Gereksiz stoplar da gerçekleşebilir. Ancak hiç stop olmadan büyük zararlar yaşamaktansa gereksiz kayıpları, ufak kayıpları kabullenmek en doğrusu olacaktır. Evet, altın, gümüş, platin ve paladyumdan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.